Son haftalarda Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler ve Batı'nın müdahalesi sonrasında dünyanın gündemine yerleşen Husiler kim? Amaçları ne? Dünya ekonomisini gerçekten etkileyebilirler mi? 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin-İsrail hattında yaşanan gelişmelerin ardından isimlerini yeniden duyuran Husiler, bir dönem Yemen'de yönetmiş olan Şiiliğin Zeydi koluna mensup silahlı bir yapılanma. Dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahlarından biri olan Kızıldeniz'e kıyısı olan Yemen'de, geçen her gemiyi vuracaklarını açıklamaları sonrasında yeniden dünyanın gündemine oturdular. Bunu gerçekten yapmış olmaları da tüm dünyanın gözlerini endişeyle bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Aslında Husiler dünyanın gözlerini Filistin'e çevirmesi için bu eylem içine gittiler, ancak tüm gözler kendi üzerlerine döndü. Çünkü insanoğlu sadece parası söz konusu olduğunda tepki vermeye programlı ve dünya ekonomisi bu saldırılar nedeniyle büyük bir darbe alabilir. Özellikle pandemi sonrası kırılgan dünya ekonomileri, eğer gemiler Kızıldeniz üzerinden yol alamazsa küresel bir ticari krizle de karşı karşıya kalacak. Geçmişte bu rotayı kullanan ticari gemilerin pek çoğu şimdi Afrika kıtasının güney ucundaki Ümit Burnu rotasını dolaşıyor ve bu da ekstra 6000 kilometre ve fazladan 10 gün demek. Peki kim bu Husiler ve ne istiyorlar? İsimlerini kurucuları olan Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. 1992 yılında Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in adının yolsuzluk iddialarına karışması üzerine önce istifasını istemek, ardından da rejimle mücadele etmek üzerine kuruldu. Bayraklarında yer alan sloganları ise Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizme lanet, İslam'a zafer. Kurulduğunda merkezleri Yemen'in kuzeyindeki Sa'da bölgesiydi ve bölge ekonomik olarak oldukça geri kalmış ve merkezi yönetim tarafından ihmal edilmişti. Üstelik Suudi Arabistan'la komşu bir sınır şehriydi ve ülkede artan Suudi ve Selefi etkisiyle de mücadele edeceklerdi. Çünkü kendilerini Hamas ve Hizbullah ile birlikte Amerika ve Batı karşıtı direniş ekseninin önemli bir parçası olarak görüyorlar. Ensarullah olarak da bilinen Husiler ilk kurulduklarında Yemen'de azınlık konumundaki Zeydi Şiilerin haklarını korumayı amaçlıyordu. Ancak 2003 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali sonrasında işgal karşıtı bir pozisyon alarak siyasallaştılar. 2004 yılında ise ilk silahlı eylemlerini düzenlediler. Aynı yıl Husilerin lideri Hüseyin Bedrettin el-Husi hükümete bağlı güçler tarafından öldürülünce küçük kardeşi Abdülmelik el-Husi başa geçti. O günden beri de hareketin askeri, siyasi ve dini lideri konumunda. Oldukça gizemli biri olan 44 yaşındaki Abdülmelik el-Husi ile bugüne kadar direkt yüz yüze görüşebilen hiçbir gazeteci veya yabancı devlet yetkilisi olmadı. 2009 yılında Yemen hükümeti tıpkı abisi gibi onu da öldürdüğünü açıkladı, ancak Abdülmelik günler sonra bir televizyon yayınına bağlanarak bu bilginin yalan olduğunu ispatladı. O günlerde daha çok yerel bir güç olsa da 2011 yılındaki Arap Baharı sonrasında başlayan isyanla birlikte oldukça güçlendiler. 30 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ve Husilerin de bir bakıma kan davalı olduğu Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen kitlesel protestolar sırasında da başkent Sana'yı ele geçirdiler. Ardından Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesine ve yönetimi yardımcısı Abdurrabu Mansur Hadi'ye devredip 2015 Mart'ında ülkeden kaçmasına neden oldular. Aynı yıl Amerika ve İngiltere'nin istihbarat ve lojistik desteğiyle Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Husilere yönelik bir hava harekatı başlattı. Harekat sonunda kara birlikleri Yemen'in güneyindeki Aden'e çıktılar ve Husileri buradan attılar. Ancak başkent Sana'dan ve Kuzey Yemen'den uzaklaştıramadılar. Ardından Husiler etki altına aldıkları bölgeleri yönetebilmek için devrilmesinde büyük bir rol oynadıkları eski düşmanları Ali Abdullah Salih ile ittifak yaptılar. Kan davası bir süreliğine unutuldu. Ancak Salih 2017 yılında Husiler ile olan ittifaktan ayrılarak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine katıldı. Husiler için bu büyük bir ihanet anlamına geliyordu ve Salih bu kararından 2 gün sonra bir Husi keskin nişancısı tarafından uğradığı silahlı suikast sonucu öldürüldü. Bu eşikten sonra Husiler giderek daha özgüvenli davranarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli hedeflere balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırmaya başladı. Suud yetkililer İran'ın Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ederek Yemen'e bu silahları sağladığını söylese de İran tarafı bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Yemen, ülkede egemen olmaya çalışan 3 silahlı gücün birbiriyle savaşması neticesinde bugün dünyanın en kanlı iç savaşlarından birini yaşamakta. Ülkenin batısını ve başkent Sana'yı kontrol altında tutan Husiler, güneyinde egemenlik kuran Birleşik Arap Emirlikleri kontrolü altındaki Aden ve çevresinde Güney Geçiş Konseyi ve doğusunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri. Taraflar, Nisan 2022 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde 6 aylık bir ateşkes yapmış olsalar da sürenin sonunda kaldığı yerden kan akıtmaya devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler, nüfusun %80'inin insani yardıma muhtaç olduğunu söylüyor. 2022 yılı verilerine göre %60'ı açlıktan olmak üzere iç savaş neticesinde 400 bine yakın insan hayatını kaybetti. 2023'ün son aylarında Husilerin, İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık tepki olarak
ticari gemilere yönelik eylemlerin ardından tüm dünyadan çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Pentagon ise 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası deniz görev gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirdi. 18 Aralık 2023'te de Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyon oluşturulduğunu duyurdular. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğini sağlama amacı taşıdığı söylenen operasyona 14 ülke katılıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Singapur, Güney Kore, Hollanda, Norveç, Sri Lanka ve Yeni Zelanda. 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı bir gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesine Kızıldeniz'de Amerikan helikopterleri tarafından ateş açıldı. Misilleme olarak Husiler 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemiyi füze ve kamikaze dronlarla hedef aldı. 11 Ocak'ta ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıların acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti. 15 Ocak tarihinde de Husiler Aden Körfezi'nin 100 mil açığında Amerika'ya ait çelik yüklü bir konteyner gemisini balistik füzeyle vurdu. Amerikalı askeri yetkililer Gilbert Eagle isimli Marshall Adaları bandıralı gemide önemli bir hasar olmadığını ve rotasına aynen devam ettiğini açıkladılar. Husi yetkililer yaptıkları açıklamalarda saldırıların süreceğini söylüyorlar. Amerika öncülüğündeki deniz görev gücü ise onları durdurmakta kararlı görünüyor. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.